Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yanar döner ya da Latince adıyla Centaurea chihacefi, papatyagiller yani Asteres ailesinden tek yıllık, çiçekleri pembe, kırmızı ve iridesan görünüm gösteren, dar yayılımlı ve korunmaya muhtaç güzel bir kır çiçeğidir. Daha önce bitki günlüğümde bir başka Centaurea türü olan peygamber çiçeği yani Centaurea cyanus'u tanımıştık. Yanar döner ise peygamber çiçeğinin nadir görülen, Türkiye'de sadece Ankara'da endemik olan yakın bir akrabasıdır. Yanar döner ilk defa 1854 yılında Rus botanikçiler Friedrich Ernst Ludwig von Fischer ve Karl Anton von Meyer tarafından botanik literatürüne girmiştir. Türün soyadı olan Chihachefi, Rus doğa araştırmacısı, yer bilimci ve gezgin bilim insanı Pyotr Aleksandrovich Chiachov anısına konmuştur. Chiachov'un Altay Dağları, Avrupa, Anadolu ve Orta Doğu'yu Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında yaya olarak gezmiş bir bilim insanı olarak nasıl anılar biriktirdiğini merak edenler kendisini ve geride bıraktığı eserlerini keşfedebilirler. Yanar döneri ilk defa keşfeden Fischer ve Mayer, Anadolu'yu gezmiş bu değerli bilim insanının adını yaşatmak için bitkiye Chiachov'un soyadını vermişler. Yanar döner bitkisine dönecek olursak ülkemizde kına çiçeği, gelin düğmesi, kırmızı peygamber çiçeği, hasırcı çiçeği, sevgi çiçeği gibi yerel isimlerle de tanınan bu kır çiçeği güneş ışığı ve rüzgarla renk değiştiren ışıltılı rengi nedeniyle yanar döner adını almıştır. Yanar döneri doğal ortamında görebileceğiniz tek yer Ankara Gölbaşı yani Mogan Gölü ve çevresidir. Hatta çok sınırlı bir alanda yayılım göstermesi nedeniyle korunması da kritik bir önem taşır. Bozkır ekosisteminin bir parçası olarak yarı kurak, yarı ıslak, karasal bir iklime uyum sağlamış olan bitki, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bir bitki türüdür. Yanardöner Nisan ayı sonundan Haziran ortasına dek kırları arı ve kelebeklerin ilgisini çeken çiçekleriyle süsler. Bitki özellikle güvercinlerin ilgi gösterdiği tohumlarını kısa sürede olgunlaştırır. Bu tohumların doğada yayılmasında kuşlar kadar karıncalar da önemli bir rol üstlenir. Centauri cinsinin bazı türleri hayvanlar için zehirli olsa da yanardöner zehirli bir bitki değildir. Ama bilinen bir tüketim şekli de yoktur. Bitki üzerinde yapılan biyokimyasal çalışmalarda antimikrobiyal ve antifungal bileşikler tespit edilmiştir. Fakat henüz yeterli bir araştırma ve incelemeye konu olmadığından ilaç olarak kullanılmaya elverişli olup olmadığı da bilinmemektedir. Yanardöneri doğadan toplamanın yasak olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Yanardöner Uluslararası Doğayı Koruma Birliği kriterlerine göre nesli kritik tehlike altında olan bir türdür. Bitki ayrıca Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşam Alanlarını Koruma Sözleşmesi uyarınca kesinlikle korunması gereken bitki türleri listesindedir. Türün bireylerini doğal ortamından uzaklaştırmak halihazırda çok dar bir alanda hayata tutunmaya çalışan bitki popülasyonuna tahmin edemeyeceğiniz ölçüde zarar verebilir. Geçmişte bitkinin doğadan toplanarak süs bitkisi olarak satıldığı bilgisi de var. Ama bu ne kadar doğru bilmiyorum. Şayet bu gerçekse türün bugün hala hayatta olmasını bir mucize olarak kabul edebiliriz. Gelin bu konuyu biraz daha netleştirelim. Endemik bitkilerin kendilerini yenileme hızları diğer yaygın türlere kıyasla ve genellikle yavaştır. Bu türlerin tohum veya çiçeklerini toplamak bitkinin üreme döngüsüne ciddi anlamda müdahale etmek demektir. Ayrıca genetik çeşitliliğinin azalması, türün hastalıklara ve iklim değişikliğine karşı direncini ciddi ölçüde zayıflatır. Yani diğer bir deyişle, siz türün yaşam savaşı verip hayatta kalan bireylerini ve tohumlarını toplarsanız, aslında bir sonraki nesle aktarılması gereken genetik mirası da yok etmiş olursunuz. Yanardönerin bir diğer düşmanı ise tarım ve şehirleşmedir. Bitki her ne kadar kendi doğal ortamında korunsa da şehrin büyümesinden kaynaklı kirlilik ve ayrıca tarımda kullanılan herbisitler, yanardöner gibi türleri tehdit eden unsurlardır. Bazı botanik bahçeleri ve enstitüler yanardöneri in vitro rejenerasyon ve doku kültürü çalışmalarıyla üreterek doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapıyorlar. Zaten olması gereken de bu işin profesyonelleri tarafından yapılması. Eminim az önce anlattıklarımı bilmeden ve çok iyi niyetli olarak bitki ve tohumlarını doğadan toplayanlar da vardır. Ama yanardöneri lütfen kendi toprağında sevip koruyalım sevgili bitki dostlarım. Yanardönerin Gölbaşı'na özgü bir de efsanesi var. Efsaneye göre çiçeğin yetiştiği yörede bazen yakınlaşıp bazen de uzaklaşan fakat birbirine asla kavuşamayan iki genç aşık yaşarmış. Bu imkansız aşkın acısı ve çaresizliği bu aşkın tek tanığı olan yanardöner çiçeğini bile etkilemiş. Çiçeğin morumsu pembe veya parlak kırmızı taç yapraklarının güneş ışığına göre renk değiştirmesi özelliği de bu umutsuz aşıkların değişen duygularının hikayesini anlatırmış.
Yanar dönerin zorlu koşullara rağmen her yıl yeniden ortaya çıkması aşkın gücünün ve sürekliliğinin bir sembolü haline gelmiş. Bu toprakların çocuğu olan Aşık Veysel'e göre de aşk asıl kavuşulamadığında aşktır. Bu ünlü ozana bir röportaj sırasında aşk nedir diye sormuşlar. Seversin, kavuşamazsın, aşk olur demiş. İşte yanar döner de böyle bir aşkın çiçeğidir. Gelecek bahar, Mayıs ayında yolunuz şayet Ankara Gölbaşı'na düşerse benden de yanar dönere selam etmeyi unutmayınız sevgili bitki dostlarım. Hepinize bol çiçekli günler dilerim.